Herkese merhaba. Bugün bu videoda size bu güzel çantanın anlatımını yapacağım. Farklı bir model çalıştık. Dikdörtgen taban üzerine yaptık. Böyle bir klips kullandık. Çanta saplarını yine farklı yaptım. Farklı bir modelle. Bunun da anlatımı videonun içinde mevcut. Gece kullanımı için özellikle çok uygun bir çanta olduğunu düşünüyorum. Çok da şık oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz, yapar ve güzel günlerde kullanırsınız. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen abone ol tuşuna basalım ve başlayalım. Makrome ipi kullanacağım. 1 milimetre kalınlığında, numara 3 diye geçiyor. Molly marka kristal kısmı. Renk kodu açık gri. Şöyle bakalım, 0060 açık gri geçiyor. 200 gramlık bir yumak. 3 milimetrede tığ kullanacağım. Zincir çekerek başlıyorum. 33 tane zincir çekeceğim. Son zinciri bırakıyorum. Bir sonraki zincire girip ilmek alıyorum. 2 ilmeğim var. Örüyorum. Aynı yere tekrar. Aynı yere tekrar. 3 tane sık iğne yapmış oldum. Şimdi sıradaki sık iğneye giriyorum. Zincire giriyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine yine sık iğne. Sıradan sıra sonuna kadar hepsine sık iğne yapacağım. 29 30 tane sık iğne yaptım. Son zincirin içine 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3. Şimdi karşı tarafa dönüyorum. 30 tane daha sık iğne yaparak diğer tarafa gideceğim. Şu karşıdaki boşlukları kullanıyorum. Bunun hemen karşısındakine bir sık iğne, sıradakine sık iğne. 30 tane sık iğne yaparak diğer tarafa gelelim. Sıra sonuna geldim. 30. sık iğne bu. Şimdi bu köşedeki 3 tane sık iğneyi artıracağız. Birincisine 3 tane yapıyorum. Buna tek yapıyorum. Şimdi tekrar 3 tane. Yani köşeyi 3 1 3 şeklinde yapmış olduk. Bir sonrakinde bu 3 tanenin ortasındakini kullanacağız. Bu 3 tanenin ortasındakini kullanacağız. Karıştırırım derseniz ikincilere lütfen işaret takın. Devam ediyorum. 30 tane düz sık iğne. Köşeye geldiğimde yine 3 tane var. 3 1 3 yapacağız. Bir, üç. Dediğim gibi karıştırırsanız eğer bunların ikincilerine lütfen işaret koyun. Dikdörtgen bir taban yapacağız. Her zaman böyle köşe oluşturarak devam edeceğiz. Bunlar bizim köşelerimiz. 30 tane sık iğne yaparak diğer tarafa gidiyorum. Diğer tarafa geldim. Buradaki ilk 3 tanenin ikincisine 3 tane yapacağım. 1 ile başlıyorum. Birincisine bir tane yapıyorum. Ortadakine 3 tane yapıyorum. Buradaki 3 taneye tek yapıyorum.
3 tane. Ve tek. Kenar bitti. Köşeler oluşmaya başladı. Bu üçlünün hep ortasındakilere 3 tane yaparak devam edeceğiz. Diğer taraflar tek sık iğne olacak ve düz gidecek. 30 tane sık iğne yaparak diğer tarafa geçiyorum. Diğer köşedeyim. 3 tanenin ilkine yine bir tane yapıyorum. Ortadakine 3 tane. Üç tane tek. Buna 3 tane. Ve tek. Yeniden 30 tane sık iğne yaparak karşıya geçiyorum. Köşeye geldim. 3 tanenin ortasındakine şuna 3 tane yapacağız. Dolayısıyla 2 tane tekle başlıyorum. Üç tane. Diğer köşeye kadar sık iğne yapıyorum. 3 4 5 tane. Köşeye geldim. Buraya 3 tane. İki tane yapıp köşeyi bitirdim. Şimdi 30 tane sık iğne yaparak diğer tarafa gidiyorum. Köşeye geldim. Diğer tarafta yaptığım gibi 2 tane sık iğne yapıyorum. Daha sonrasında 3 tane yapıyorum aynı noktaya. Köşeyi oluşturduktan sonra 5 tane tek sık iğne, ve yeniden 3 tane. İki tane de diğer taraf için yaptım. Şimdi sık iğne yaparak diğer köşeye geçiyorum. Köşeye gelene kadar sık iğne devam ediyor. Şu üçlünün ortasındakine 3 tane yapacağımız için bunu da örüyorum. Buna da 3 tane sık iğne yapıyorum. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. 1, 3, 5, 7, 9 diye gider. Burası şuradan artırdığımız için 1, 3, 5, 7, bir sonraki de 9 olacak gibi. 3 tane sık iğne. Sık iğne yaparak diğer tarafa geçiyorum. Diğer kenara geldim. Üç tane de buraya yapıyorum. Buraya da 3 tane yapıyorum. Ondan sonra taban tamamlanmış olacak. Bu parlak bir
Bir tane de buraya yapıp bırakıyorum. Bu parlak bir ip olduğu için çok büyük bir taban olmasını istemiyorum. Küçük bir çanta olsun. Ölçü vereceğim. 23,5, 5,5. Çok büyük bir çanta olmasını istemiyorum. Muhtemelen biraz daha böyle gece kullanımına uygun bir şey olacak renklerinin ötürü. Dolayısıyla bu taban şu anda bizim için yeterli. Örnek kurulumuna geçebiliriz. Örnek 3'ün katları üzerine kuruluyor. Dolayısıyla 3'ün katı kadar ilmeğiniz olması lazım. Benim şu anda 90 tane ilmeğim var. Eğer bu aşamada 3'ün katı değilse azaltıp artırarak 90 gibi, 93, 96 gibi bir ilmek sayısına ulaşmanız lazım. Son sık iğneyi yaptığım yere bir ilmek alıp yarım trabzan yapıyorum. İp alıyorum. Kendi deliğine değil, hemen altındaki, sağ altındaki şuradaki boşluğa girip trabzan gibi başlayıp yarım bırakıyorum. Tığımda bekletiyorum. Tekrar ip alıyorum. Aynı yere girdim. 2 tanesinden geçirip yeniden bekletiyorum. Aynı yere 3 kere bu işlemi yapıyoruz. Tığımızda 4 tane ilmek olduğunda ip alıp hepsinden birden geçiyoruz. Sıradan 1-2 tane ilmek atlayıp üçüncüsüne sık iğne ile bağlıyoruz. İp alıyorum aynı yere yarım trabzan. İp aldım. Kendi deliğinin sağ altındaki deliğe ikisinden geçirip bekletiyorum. 2 kere daha aynı işlemi yapacağım. Dört ilmeğim olduğunda topluyorum. 2 tane sık iğne atlayıp üçüncüsüne bağlıyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemi devam ettireceğiz. Sıra sonuna yaklaşıyorum. Son grubu oluşturuyorum şu anda. 1, 2, 3 topladım. Şu uzun ilmekten sonra ikinci olan ilk başladığımız sık iğnenin olduğu yere bağlıyorum. Kaydırma yapıyorum. Ve bir zincir. Örneği ters çeviriyorum. Aynı noktaya tekrar girip sık iğne, ip alıyorum. Aynı noktaya yarım trabzan, ip alıyorum. Şimdi uzunları yapacağımız yerler bunların tam üstü, şurası. Şuradaki deliğe yapacağız. İp alıyorum. Tığımda bekletiyorum. Tekrar iki, üçüncü kez ikili şekilde çekip 4 ilmek olduğunda kapatıyorum. Bağlayacağım yerde iki grubun ortasındaki şu nokta. Buraya sık iğne ile bağlıyorum. Yarım trabzan ip alıyorum. Bakın tam şurada bu noktaya giriyorum. Üç kere çıkarttım. 4 ilmek olduğunda topluyorum ve zaten bağlayacağımız yerler daha boş duruyor. Delik duruyor gördüğünüz gibi. Oraya bağlıyoruz. Buraları çok gevşek yapmayalım. Şurada belli oluyor aslında. Örneği elinize aldığınızda, ipi elinize aldığınızda
çok daha rahat bir şekilde yapabileceğiniz bir model. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna yaklaşıyorum. Son grubu da yapalım. İlk yaptığımız sık iğnenin içine girip kaydırmayla kapatıyoruz. Bir zincir, örgüyü ters çeviriyoruz. Sıralar aynı şekilde devam edecek. Zincirden sonra sık iğne, yarım trabzan aynı noktaya. İp alıyorum. Bu sağa doğru olanların hemen sol tarafındaki boşluğa, bir alt sırada yaptığımız gibi şuraya 3 tane yarım bırakılmış trabzan yapıp 4 olduğunda kapatıyorum. Birleştireceğimiz yerler aslında çok bariz. Şu boş olan, yani ortası delik gibi görünen sık iğneye birleştiriyoruz. Yarım trabzan ip alıyorum. Yine aynı şekilde bunun sol tarafındaki boşluğa 3 tane trabzan yapıp topluyorum. Bu şekilde çantanın boyunun ne kadar olmasını istiyorsanız aynı işlemleri tekrar ederek devam edin. Örmeye devam ettim. Aşağıdan şu şekilde sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye saydığımda 20 sıra boyunca devam ettik. Şimdi bir kapak yapacağız. İpi bıraktığım, bitirdiğim yerden, yani son sıra burada bitti. Burada bittiği için benim için kapak için uygun bir mesafe olduğu için ipi koparmadım. Şurada bir yerde bitseydi ipi koparacaktım. Tekrar buraya bağlayacaktım. Buradan itibaren tekrar bir sıra ördüm. Şuraya kadar yaptım. Burada kenarlardan eşit mesafe bırakarak kapağı oluşturmak önemli. Burada 5 tane grup var. 1, 2, 3, 4, 5 tane grup var. Bu tarafa da aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5 tane grup bırakarak, yani en son şuraya bağlamam lazım. Burada son grubu yapalım. Şimdi şuraya bağlarsam mesafe çok kısa kalacak diğer tarafa göre. O nedenle hemen dibine bağlıyorum. Buraya bir zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Siz örneğinizin kenar mesafesine göre bunu ayarlayabilirsiniz. Geri dönüyorum. Aynı noktaya yine sık iğne, yarım trabzan, dip noktasına hemen, buna değil altındakine girerek tekrar örneği oluşturuyorum. Bu şekilde kapak ne kadar olsun istiyorsanız o kadar devam edeceksiniz. Git gel git gel şeklinde bu kapağı tamamlayacağız. Bu şekilde git gel git gel şeklinde kapak yapacağız. O kapakta böyle gelip şöyle üstüne kapanacak. Eğer farklı bir şekilde yapmak istiyorsanız kapak kısmını atlayabilirsiniz.
Kapak için 13 sırada aynı modelin örgüsüne devam ettim. Şu şekilde sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde 13 sıra. Bu şekilde yaptıktan sonra çantayı iki tarafından içeriye doğru bu şekilde katladım. Kapağın ölçüsüne göre. Şöyle duracak. Buradan kaydırma ilmeklerle buraya kadar geldim. Şurayı birleştirdim. Aynı şekilde devam ettim. Burada tekrar göstereceğim size. Burada kaç ilmek geçtiğimi de söyleyeyim. Ama tabii ipinize göre bu değişecektir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane ilmek geçiyorum. İpinizin ölçüsüne, boyutuna göre bu değişecektir. İçeriye doğru katladım. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Bu ipi arka taraftan alacağız. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. İp alıyorum. Çıkardığım ilmeği tığımdakinden kaydırıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. İp çıkarıyorum ve çıkardığım ipi tığımdakinden kaydırıyorum. Bu şekilde kaydırma ilmeklerle kapağın etrafında dönmüş oldum. Daha muntazam durabilmesi için yapıyorum bunu. Sapı için dikme payı bırakıp bir ilmek oluşturuyorum. Bu kilit zincir. 4 tane zincir çekiyorum. Sıradakinden ilmek alıyorum, bekletiyorum. Bir sonrakinden ilmek alıp bekletiyorum. Bir sonrakinden ilmek alıp bekletiyorum. 4 tane ilmeğim oldu. Burada şiş de kullanabilirsiniz. Şu an yanımda şiş olmadığı için bir tığla yapacağım. Bu ilmekleri diğer tığa geçiriyorum. Bu şekilde tutup birincisinden ip alıyorum. İkincisinden alıyorum. Üçüncüsünden alıyorum. Dördüncüsünden alıyorum. Şimdi tekrar soldaki tığa geçireceğim hepsini. Birincisini örüyorum. İkincisini örüyorum. 3 ve 4. Ördükten sonra hepsini sol taraftaki tığa ya da şişe geçiriyoruz. Ve birincisini tekrar örüyorum. Ördüğümü de sağdakine tekrar geçiriyorum. Yani aslında bu bir şiş örgüsü. Bu şekilde arka tarafta birleşiyor. İlk ilmekleri ne kadar sıkı yaparsanız o kadar muntazam olacaktır. Evet, bu şekilde çantanın sapının ne kadar olmasını istiyorsanız o kadar devam edebilirsiniz. Benim yaptığım çanta sapı 70 santim. Biraz da zaten esneme payı olduğu için 70 santim boyunca
Sapa devam ettim. Şimdi bunları çantamıza dikeceğiz. I've said this a million times. You're no good for me. I should say goodbye. But your voice is my lullaby. And your kisses are something I can't deny. Is it right? Is it wrong? I don't care. It feels way too good. Is it right? Is it wrong? Your lips heal me when I feel blue. Evet, çantamız tamamlandı. Gece kullanımı için oldukça uygun, güzel bir çanta oldu. Umarım sizler de yaparsınız ve güzel günlerde kullanırsınız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha çok güzel çantalar gelecek. Hoşça kalın.